Define ve arkeoloji videomuza tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda Hitit çağında oluşturulmuş Appu ve iki oğlu ile ilgili bir masaldan bahsetmek, daha doğrusu anlatmak istiyorum. Bu videonun konusunu oluşturan Appu ve iki oğlu ile ilgili Hitit çağında oluşturulmuş bir masaldır. Anadolu'nun yazıya geçirilmiş en eski masallarından biri olan bu anlatı, binlerce yıl öncesinin toplumsal değerlerini ve kültürel simgelerini içinde gizlemektedir. Sizlere masalı eski antik kırık tabletten alındığı gibi aktaracağımızdan, farklı sözcükler ve anlatım, imla değişiklikleri olabilir. Adalet üzerine kurgulandığı anlaşılan masal, Appu'nun tanıtılmasıyla başlar. Appu, Şudul adındaki kentte yaşayan çok zengin bir adamdır. Sayısız koyuna, sığıra, yığınlarla ifade edilen gümüşe, altına, lapislazuli taşına sahiptir. Bir zamanlar Şudul isminde bir şehir vardı ve yanındaki Lulluva ülkesi deniz kenarında yer alır uzanır. Orada adı Appu olan bir adam vardı. O, ülkenin içindeki en zengin kişiydi. Onun koyun ve sığırları çoktu. Appu'nun sahip olduğu gümüş, altın ve lapislazuli konusuna gelince, toplandığı zaman tamamı bir yığın oluşturacak kadardır. Yığıldığı zaman bütün harman yerini dolduracak kadar altın ve kıymetli taşlara sahipti. Maddi olarak hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bu adamın tek bir eksiği vardır: çocuk. Onun hiçbir eksiği yoktu. O sadece bir konuda eksikti. Onun bir oğlu ya da bir kızı yoktur. Şudul kenti yaşlıları onunla yemeğe otururlar. Oturdukları zaman ve biri oğluna ekmek ve et verir, diğeri oğluna içecek verir. Ama Appu herhangi bir kimseye ekmek vermez, Appu'nun ekmek vereceği kimsesi yoktur. Çocuksuz olmak, Appu için büyük bir sıkıntı kaynağıdır. Bu sıkıntıyı en çok hissettiği zamanlar ise, yaşadığı kentin ileri gelenleriyle beraber katıldığı şölenlerdir. Böylesi bir şölenden sonra aynı karamsar duygularla ve mutsuz bir şekilde evine dönen Appu, giysilerini bile çıkarmadan yatağına uzanır ve uykuya dalar. Sonra Appu kalktı ve evine gitti. Ayağında çizmeleriyle uyumak için yatağına uzandı. Appu'nun çocuk sahibi olma konusundaki başarısızlığına duyduğu öfke, karısını bu konuyu evin hizmetkarlarıyla bile konuşacak noktaya getirir. Appu'nun karısı hizmetkarlara sormaya başladı. O şimdiye kadar hiçbir zaman beni kucaklamadı, başarılı olamadı. Şimdi mi beni kucaklayacak, başarılı olacak? Kadın gitti ve kıyafetleriyle birlikte Appu'nun yanına uyumak için uzandı. Appu'nun karısı, hizmetkarlara yaptığı serzenişin aynısını Appu'ya da yapar. Appu ise karısının bu çıkışlarına herhangi bir karşılık vermez ve sadece onun hiçbir şeyden anlamayan bir kadın olduğunu söyler. Appu uyandı ve karısı ona sormaya başladı. "Hiçbir zaman beni kucaklamadın, başarılı olamadın. Şimdiden sonra mı kucaklayacaksın, başarılı olacaksın?" Appu onu duydu ve onunla konuşmaya başladı. "Sen bir kadınsın, bir dişisin ve bundan dolayı hiçbir şey bilmiyorsun." Canı iyice sıkılan Appu yataktan kalkar, beyaz bir kuzu alarak Güneş Tanrısı'nın yanına gider. Güneş Tanrısı genç bir adam kılığında Appu'ya görünür. Tanrı kendisine beyaz kuzuyu adak olarak getiren Appu'ya derdini sorar. Appu yataktan kalktı, beyaz bir kuzu aldı ve Güneş Tanrısı'na gitti. Güneş Tanrısı gökten aşağı baktı ve o genç bir adam oldu. Ona gitti ve ona sormaya başladı. "Senin sorunun nedir? Ben senden almak istiyorum." Appu, sahip olduğu ve eksik kaldığı her ne var ise Güneş Tanrısı'na açıklar ve ondan çocuk konusunda yardım talep eder. Appu'nun bu talebi karşılık bulur ve tanrıların ona bir oğul vereceği Güneş Tanrısı tarafından bizzat ifade edilir. Appu duydu ve cevap vermeye başladı. "Tanrılar bana mal mülk verdiler. Onlar bana sığır ve koyun verdiler. Benim tek bir şeyim eksik. Bir oğlum ya da bir kızım yok." Güneş Tanrısı bunu işitti ve cevap vermeye başladı. "Git ve doyasıya iç ve evine git ve eşinle yatağında iyi uyu. Tanrılar sana bir oğul verecekler." Bu konuşmadan sonra Appu evine
güneş tanrısı gökyüzüne döner. Gökyüzünün efendisi Tanrı Teşub, güneş tanrısını görür ve onun insanlarla ilgili bir sorunla meşgul olduğunu anlar. Appu duydu ve tekrar evine gitti. Fakat güneş tanrısı gökyüzüne döndü. Şimdi Teşub, 3 danla mesafeden gelen güneş tanrısını gördü ve vezirine şöyle söylemeye başladı. "Bak kim geliyor? Ülkelerin koyun çobanı güneş tanrısı. Herhangi bir yerde arazi mahvoldu mu? Herhangi bir yerdeki müstahkem şehirler ıssızlaştı mı? Herhangi bir yerdeki askerler bozguna uğratıldı mı?" Appu'nun güneş tanrısına sunduğu adaktan sonra karısı hamile kalır ve bir erkek çocuk doğurur. Ebe çocuğu Appu'ya takdim eder. Çocuk sahibi olan Appu çok neşelenir ve Tanrı'nın müdahalesiyle doğan çocuğa Kötü ismini verir. Appu'nun karısı hamile kaldı. 1. ay, 2. ay, 3. ay, 4. ay, 5. ay, 6. ay, 7. ay, 8. ay, 9. ay geçti. 10. ay geldiğinde Appu'nun karısı bir erkek çocuk doğurdu. Ebe çocuğu kaldırıp Appu'nun dizleri üzerine koydu. Appu çocuğu dizleri üzerinde hoplatmaya başladı ve o çok neşelendi ve ona uygun Kötü ismini koydu. Tanrılar doğru yolu değil, yanlış yolu seçtiler. Öyleyse bunun adı Kötü olsun. Kötünün doğumundan bir süre sonra Appu'nun karısı 2. kez hamile kalır. 10. ay gelir ve karısı bir erkek çocuk dünyaya getirir. Ebe çocuğu alır ve olağan bir şekilde dünyaya gelen bu çocuğa Appu iyi ismini verir. Appu'nun karısı 2. kez hamile kaldı. 10. ay geldi ve karısı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ebe çocuğu aldı ve ona iyi ismini koydu. Gitsin ve onu doğru bir isimle çağırsınlar. Bu kez tanrılar doğru yolu seçtiler. Öyleyse şu andan itibaren onun adı iyi olsun der. Yıllar geçer, Appu'nun çocukları büyür. Kötünün talebiyle kardeşler Appu'dan ayrılarak kendilerine ait bir ev kurma kararı alırlar. Appu'nun çocukları büyüdükleri ve erkeklik çağına geldikleri zaman Appu'dan ayrılıp evlerini de ayırdılar. Yalnız kötü, malın iyisini kendisine, kötüsünü de kardeşi iyiye verir. Kardeşleri gökyüzünden izleyen güneş tanrısı bu duruma kayıtsız kalmaz ve iyinin kötü durumda olan ineğinin sağlıklı olmasını ve yavrulamasını sağlar. Kötü kardeş, iyi olan kardeşine, birbirimizden ayrılıp ayrı yaşayalım. İyi olan kardeş, ne demek istiyorsun diye sordu. Kötü kardeş, iyi kardeşe tıpkı dağların ayrı durduğu, nehirlerin ayrı aktığı, tanrıların ayrı yaşadığı gibi ki ben daha fazla örnek söyleyeceğim. Güneş tanrısı Sippar'da, fakat ay tanrısı Kuzina'da, fırtına tanrısı Kummiya'da, İştar Ninive'de, Nanaya Kişina'da, Marduk Babil'de yaşar. Öyleyse biz de tıpkı tanrılar gibi ayrı yaşayalım. Kötü ve iyi ayrı yaşamaya başladılar. Güneş tanrısı gökyüzünden onlara bakıyordu. Kötü kardeş yarısını kendisi için aldı ve yarısını iyi kardeşine verdi. Bir saban ve bir inek, bir koşum öküzünü ve iyi besili bir ineği kötü kendisine aldı. Kötü bir ineği de kardeşi iyiye verdi. Güneş tanrısı gökyüzünden aşağıya baktı. Gitsin iyinin kötü olan ineği, sağlıklı olsun, yavrulasın. Mal paylaşımındaki adaletsizlik, iyinin itirazıyla Sippar'a güneş tanrısının mahkemesine taşınır. Güneş tanrısı iyi hakkında övgüyle bahseder. Bu duruma kızan kötü, lanet içeren sözler sarf eder. Güneş tanrısı, kötünün davasına bakmayacağını beyan eder ve onun hükmünü Ninive kentinin kraliçesi Iştar'ın vermesini ister. İki kardeş Ninive kentine doğru yola çıkar. Iştar'ın huzuruna çıkan iki kardeşten övgü dolu sözleri işiten yine iyi olur. Masalın sonunun nasıl bittiği metnin yazılı olduğu, tarihi antik tabletin kırık olması nedeniyle tam olarak anlaşılamamaktadır. Fakat gerek güneş tanrısının, gerek Ninive'nin Iştar'ının iyiye övgü dolu sözler söylemesi, adalet terazisinin iyiden yana ağır bastığı anlamına gelebilir. Masallarda olayın geçtiği mekanlar, yerler
Apu masalında geçen ilk mekan Şudul kentidir. Bu masalın dışında mevcut Hitit metinlerinde Şudul ismiyle anılan bir kente rastlanılmamıştır. Masalda Şudul kenti ile ilgili verilen tek bilgi Luluva denilen ve deniz kenarında olduğu bildirilen bir başka kentin yanında olduğudur. Lulluva'nın yeri için Mezopotamya yazılı belgelerinden hareket eden araştırmacılar, Kuzey Zagros bölgesi ve burada yaşayan Lullubum halkını işaret etmişlerdir. Naramsi'nin Anadolu'da 17 krallığa karşı yürüttüğü savaşının anlatıldığı bir metinde, Naramsi'nin düşmanları arasında sayılan Lullu kentinin Lulluva olabileceği üzerine de düşünülmüştür. Aynı şekilde bir mektup fragmanında ve 1. Arnuvanda ile Kaşgalılar arasındaki anlaşmada geçen Lulahi ile Lulluva arasındaki ilişki de değerlendirilmiştir. Kizzuvatna ve Kuzey Suriye kökenli olduğu kabul edilen çağırma ritüellerinde çağrılan, davet edilen Sedir ülkesi kentlerinin tanrıları arasında Luluva kentinin adı da geçmektedir. Sonuç olarak kentin kesin lokalizasyonu üzerine araştırmacılar arasında fikir birliği sağlanamamıştır. Şibbar, Kuzina, Kumiya, Ninive, Kişina ve Babil Mezopotamya kentleridir. Bu kentlerin her biri aynı zamanda bir tanrının ikametgahıdır. Mezopotamya'da her kentin bir tanrı ile özdeşleşmesinin masala yansımasıdır. Güneş tanrısı Şibbar'da, fakat ay tanrısı Kuzina'da, fırtına tanrısı Kummiya'da, İştar Ninive'de, Nanaya Kişina'da, Marduk Babil'de yaşar. Sonuç olarak bakacak olursak, kadim bilgi sistemlerinden biri olarak, masallar insana ve kültürüne dair sorunlarına binlerce yıl öncesinden karşılık veren kaynaklar, toplumsal kuralları, kültürel değerleri, baskın düşünceleri nesilden nesile aktaran araçlardır. Amaçları sadece eğlendirmek değildir. Taşıdıkları kodlar aracılığıyla ideolojik bir araç, zihin dönüştüren, ikna eden bir rehber olarak görev yaparlar. Bunun yanı sıra evrensel insan sorunlarına çözüm önerileri ve ahlak felsefesi içerirler. Aktardıkları toplumsal değerler, simgecilik ve tarihsellikleri ile kültürün analizi noktasında önemli ipuçları sunarlar. Hattuşa arşivinde bulunan, Anadolu'nun yazıya geçirilmiş en eski masallarından biri olması nedeniyle, kültür tarihi çalışmaları açısından önemsenmesi gereken Apu ve İki Oğlu masalı, Şudul kentinde yaşayan Apu adındaki varlıklı bir adamın çocuksuzluğu üzerinden kurgulanmıştır. Masalın olay örgüsünü arzuladığı çocuklara kavuşan Apu'nun iyi ve kötü adını verdiği iki oğlunun mücadelesi oluşturmaktadır. Söz konusu mücadele, simgesel olarak Yakın Doğu coğrafyasına ait düşünce sisteminde sıkça karşılaşılan yaşam döngüsü dualizmi, yani zıtlıkların mücadelesi ve birliğinin masala yansımış halidir. Masaldaki kötü kardeşin varlığı, masalın ana kahramanı olan iyinin temsil ettiği erdemi öne çıkarmak içindir. İyinin olabilmesi için kötünün varlığı var olması gereklidir, hatta zorunludur. Kötü, kötülük vardır, var olacaktır. Fakat tanrılar masalın girişinde vurgulandığı gibi iyi, erdemli ve dürüst olanın yanında yer alıp kötü olanı dışlayacaktır. Apu ve İki Oğlu masalında iyi kötü Apu'nun bir adak kurbanı ile çözüm arayışı, tanrıların müdahalesiyle çocuk sahibi olan Apu'nun psikolojik eşiği geçtikten sonra olağan yollardan ikinci bir çocuğa daha sahip olması, çocuğun doğumu ve doğum etrafında gelişen seremoni, çocuklar büyüdükten sonra kardeşlerin birinin dayatmasıyla girdikleri mal paylaşımı, bu paylaşım sırasında yaşanan adaletsizlik ve konunun tanrılara havale edilmesi, tanrıların bu konudaki tutumu, aldıkları pozisyon gibi birçok öge, motif, simge, masalın çağına dair bir çeşit bilgi kaynağı olarak kabul edilmelidir. Evet değerli dostlar, bu videomuzda anlattığımız, tamamen gerçek olarak çok eski çağlarda anlatılan hikayeyi niye sizlerle paylaştık acaba? Çünkü her an, her yerde, her şeyden bilgiler edinip tecrübe sahibi olmanız için. Fazla detaya girip videoyu uzatmak yerine kısa bir cümleyle videoyu bitirmek istiyorum. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana da
Maalesef davul zurna az. Hoşça kalın, esen kalın.